Öncelikle zincirlerimizi çok sıkı olmayacak şekilde çekeceğiz. Şöyle gevşek zincirler atarak başlayalım. Arkadaşlar yapacağınız ürünün zincirini metre ile ölçün. O şekilde ayarlayın. En sağlıklı öyle olur. Metrenizi alın. Ölçmek istediğiniz kadar ölçün. Daha sonra ölçtüğünüz santim kadar zincirinizi çekin ve başlayın modelinizi yapmaya. Şimdi hemen şöyle bakın. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu çekmiş olduğum zincirlerin her birinin içerisinden şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle. Sıramın başına gelene kadar şöyle ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Bu modelin sadece püf noktası baştaki ve sondaki ilmeklerinizin doğru şekilde almanız. Onları doğru şekilde aldığınız sürece böyle sağa sola kaymayacak örgünüz ve düzgün bir kenar çıkacak ortaya. Şimdi şöyle sıranın başına kadar bütün ilmeklerimden ilmeklerimi çıkardım. Bakın şöyle. Şimdi bu kısımda tekrar ilmeklerimizi başa almak için bakın şöyle ilk ikisini bir aldım. Daha sonrakileri şöyle tek tek olacak şekilde sıramın başına kadar getireceğim. Şimdi bu sıramızı bu şekilde bitirdik. Bakın başa kadar geldik. Bu kısımda şimdi ilk ayrıntımız şu. İlk başladığımız, yani bu sıramızı bitirdik. Burada başlıyoruz. Şimdi bakın hemen yanımdaki boşluktan, bakın şu boşluktan geçeceğiz. Şöyle boşluktan geçip ilmeğimi çıkardım. Bu bir. Hemen yanımdakinden başladım. Daha sonra bakın buradaki ilmeğin solundaki boşluktan geçtim bu kez. Bakın şu boşluklardan geçiyorum. Şöyle. Şöyle ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra bütün boşluklardan bu şekilde geçerek sıramın sonuna kadar geliyorum. Şöyle bütün boşluklardan geçiyoruz. Sıramın sonuna geliyorum. İşte bu benim ilk sıramdaki, bakın burada hemen yanımdaki boşluktan başladım. Son kısımda da bakın burada bir tane ilmeğimi çıkardım ve burayı bu şekilde bıraktım. Çünkü bakın burada zaten hemen yanından başladığım için sonda bir tane yapıp bıraktım arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 1 1 bu şekilde sıranın başına kadar geliyorum. Şöyle başa kadar tek tek aldım. Geldim, bakın en sonuncusunu da bu şekilde kapattım. Ve ikinci sıramı da böylece bitirmiş oldum. Şimdi bakın bu kısımda hemen yanındaki boşluktan başlamıştık. Buradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluktan şöyle ilmek çıkardım. Bu şekilde. Daha sonra yine bütün boşluklardan ilmeklerimizi çıkara çıkara geleceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar yine boşluklardan ilmekleri çıkardık. Geldik, bakın burada da yine ilmeğimi çıkardım. Fakat bakın burada bunu atlayıp burada başladığım için burada bunu yapınca son ilmeğimi bir tane de şuradaki ilmeklerimin arasından geçip bir tane de buradan ilmek çıkarıyorum. Bakın böyle. Şimdi biz bunu böyle yapmazsak bu örgümüzün kenarları ya böyle ya böyle bu tarafa doğru bu tarafa doğru kayacaktır arkadaşlar. O yüzden bakın burada başladığımda birinci boşluğu atlayıp ikinciden başlayınca burada bir
artırma, yani burada 2 tane yapıyorum en sona. Bakın şöyle zaten. Şu bizim en son ilmeğimizdi. Bir tane de burada yaptık. Şimdiki sıramda da, yani bir önceki sıranın aynısını yapacağız şimdi. Hemen bir kez daha göstereyim. Şöyle 2 tane aldım. Yine başa kadar gelelim. Başa kadar geldikten sonra tekrar, evet, şöyle geldik başa. Şimdi ne yaptık? Alttakinde hemen yanımdaki boşluğu atlayıp diğer boşluktan başlamıştım. Bu sıramda yanımdaki boşluktan ilmek alarak başlıyorum. Bakın bu şekilde ilerleyecek örgümüz. Yine bütün boşluklardan şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bakın geldim en sona. Ne yaptık? Burada hemen yanımdaki boşluktan başladığım için geldim buradan, bakın bu aradaki boşluktan bir tane çıkardım. Tek bir tane ilmek olarak burada bıraktım. Bir öncekinde ne yapmıştık? Şöyle göstereyim size. Bir önceki sırada da yanımdaki boşluğu atlayıp diğerinden başladığım için geldim. Burada sonda 2 tane ilmek çıkarmıştım. Burada yanımdaki boşluktan ilmek almaya başladığım için sonda geldim, bir tane ilmek de bıraktım. Böylece ilmek sayılarınızda fazlalaşma, eksilme olmayacak arkadaşlar. Bu püf noktaya uyarsanız hiçbir sorun yaşamadan örgünüzü bitirebilirsiniz. Evet, bakın yine sıramın başına geldim. Ne yapmıştık? Bakın hemen yanından başlamıştık alt sırada. Bu sıramızda ne yapacağız? Yanımdaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluktan başlıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle. Tekrar sona geldiğimde bir tane buradan aldım. Bir tane de bakın şu 2 tane ilmeğimin arasından ilmek çıkarttım. Yani yanımdaki boşluğu atlayıp da diğerinden başladığım zaman sonda 2 tane ilmek çıkarıyorum. Yanımdaki boşluktan başlayıp da devam ettiğim zaman da sonda tek ilmek çıkararak bu işi bu şekilde götürebiliriz arkadaşlar. Şöyle hiçbir yanlarda kayma olmadan örgümüzü tamamlayabiliriz. Bu kadar arkadaşlar anlatımım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Lütfen beğendiyseniz beğendim butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Abonelikler ücretsiz. Bana destek amaçlı abone olacaksınız. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.